Bu yüksek güvenlikli hapishaneyi ben yaptım. Ve eğer bu polisle bu suçlu 100 gün birlikte kalabilirse onlara $500,000 vereceğim. Nasılsın? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de öyle. Lenny. Ian. Kelepçelerinizi açayım mı? Harika olur. Bu iş tamam ama 100 gün boyunca ikinizden biri hapishaneden çıkmak isteyecek olursa ikinizin de elleri bomboş kalacak. Gerçek hayatta hiç $500,000 gördünüz mü? Hiç. Hapisten çıktığımda $500,000 borcum vardı. O sayılır mı? Kaç yıl polistin? 17 sene. Sen kaç yıldır suçlusun? 3 yıl federal hapiste. Önceki yere göre burası nasıl? Şilteler biraz daha kalın ve yastık da var. Ha, hapiste yastık yok Hayır, muydu yani? yastık vermiyorlar. Yastıklar hariç burası gerçek bir hapishanede olan her şeyin olduğu gerçek bir hapishanenin birebir kopyası. Adam gerçek hapishane tuvaleti bile yapmış. Vay be. Günde 3 öğün yemek vereceğiz. Her gece aynı saatte ışıkları kapatacağız ve her sabah sizi uyandıracağız. Bol şans. Burası tam hapishane gibi. Koltuklar da soğuk. Hiç rahat değil. Soğuk, sert. Her zamanki gibi tüm hareketlerini izleyen kameralar var. Konuşulan her şeyi dinliyorlar. O yüzden ne dersek? Bir şey çıkartacaklar. Bugün bu polisle bu suçlunun ilk tanışma günüydü. Daha bilmiyorduk ama bu video boyunca Ian ve Lenny hızla düşman olacaklardı. Hırsızlık olacak. Şimdi de kaçakçı oldum. Kavga. Yani dindar olmamam sorun mu oluyor? Hayır, ben öyle söylemedim. Sağlık ekibi gelsin. Ve ihanet bile var. Gammaz Zeni seni. Çok fena. Buradaki 100 günü tamamlayabilecekler mi yoksa biri diğerini satacak mı? Tek istediğim bütün parayla eve gitmek. Bunun için polis boğmam gerekirse boğarım. Altranza benim Lenny. Hayır, Altranza benim. Sen bilirsin oğlum. Hapiste yaşlıya saygı vardır. Bu yüzden en yaşlı olan kimse önce o seçer. Ya geceleri horlarsa? Horluyorum. İyi geceler. Önce bir uyarsanıza. Tamam, suçlu uyu biraz. Günaydın. Sabahın köründe kalktım. Şu şapşal polis bütün gece horladı. Horlamam beni uyutmadı. Öyle mi? Evet. Gökyüzüne bakılırsa şu sıralar saat sabah 6-7 civarı olmalı. İlk gecemiz. Jimmy, burası gerçekten tam hapishane gibiydi. En önemli soru ne suçtan girdin? Dolandırıcılık ve kara para aklama. Birine yalan söyleyip parasını aldım ve diğerine borcumu ödedim. Ama sonuçta herkesin parasını batırıp zararı da gizlemiş oldum. Şimdi $500,000 borcum var. Tesadüfe bakın ki bu videoda kazanabilecekleri para da tam bu kadar. Yemek vakti. Millet, hapishanedeki ilk yemeğimiz geldi. Gerçek hapishanedekinden daha iyi görünüyor. Suçlu Ian burada evinde gibiydi. Burası çok rahat aslında. Polis Lenny ise hapishane hayatına alışmakta zorlanıyor gibi. Ömrüm insanları hapse tıkmakla geçti. Şimdi öteki tarafta olmak garip. Ne zaman uyuyacağıma, kalkacağıma, yemek yiyeceğime onların karar vermesi, benim açımdan alışması çok zor bir şey. Günaydın. Ian ve Lenny'nin ilişkisi nispeten sallantılı başladı. Horladığı için bu gece yerde uyuyacağım sanırım. Çok sinir bozucu. Yatağımı taşıdım ama umarım bu sayede Lenny'nin horlamasından etkilenmem. Aralarındaki gerginliğe ve Ian'ın uykusuzluğuna rağmen bu polis de suçlu can sıkıntısını gidermek için birlikte bir şey yapmalıydı. Yatak iskeletinden pota yaptılar. Harika bir fikir. Hatta barfix demiri olarak da kullandılar. İlk hapishane dönemimde hiç spor yapmamıştım. Şimdi bu durumu telafi ediyorum. Al bakalım. Anlaşılan spor aletleri olsa hiç de fena olmayacak. Hapishanede çalışıp yaza fit girmek istiyorum. Ve her zamanki gibi 10. günde işlerine yarayabilecek bir teklifle geldim. Memur Beast göreve hazır. Memur Beast göreve hazır. Mahkumlarımıza bir bakalım. Nasıl gidiyor millet? Müdür Jimmy! Ya sanırım yatağı sökmüşsün. Horlama kralıyla yaşıyorum da ondan. Horlama kralı mı? Horlar mısın? Öyle diyor ama inanmıyorum. Tamam, sence 10. gün teklifi ne olabilir? Kişisel aşçı, Kitap. kütüphane. Peki ya saydıkların değilse? Of. Benimle gelin baylar. Bu kilitli kapının ardındaki alan bu video boyunca göstereceğim yasaklı bölgelerden sadece ilki. Gardiyanlar, kapıyı açın. Doğu kanadı açıldı. Bu taraftan. Hapishane avlusuna hoş geldiniz. Önümüzdeki 90 gün boyunca form tutmanız için gereken her şey burada. Evet, işte bu. Günde 1 saat barfix demiri, pota gibi imkanlara erişebileceksiniz. Tadını çıkarın. Bu sayede zaman daha hızlı geçer. Ah, güneşi görmek bile harika. Tamam, teklifi duymaya hazır mısınız bakalım? Evet, Evet. hazırız. Tamam, gelin hadi. Sorgu odasını açın. Bölge açıldı. Gelin millet hadi. Otursanıza. Tamam. An itibariyle birbirinizle konuşamayacağınız ayrı ayrı odalarda duruyorsunuz. 10. gün teklifim şu.
Eğlence alanını istiyorsanız bunun için ödül havuzundan $50.000 feda etmeniz gerekecek. İkiniz de kabul ederse bu alan $50.000 karşılığında sizin olacak. Ama işin ilginci şu, biri kabul edip diğeri etmezse ödül yine de $50.000 azalır ama geri kalan günlerde sadece teklifi kabul eden mahkum o alanı kullanabilir. Hiç beklediğim gibi değil. Bu hapishanede birbirinizi tanımak için 10 gününüz oldu. Peki diğerinin ne seçeceğini tahmin edebilir misiniz? Yok artık. Büyük karar. Çünkü önümüzdeki günleri etkileyecek. Hayatta hep kötü adam gibi görünmekten bıktım. İyi adam ne yapardı biliyorum ama 90 gün boyunca iyi adam olmak hiç de cazip değil. Ağlayacağım ya. Pekala, ikiniz de kararınızı verdiniz ve diğerinin ne seçtiğini bilmiyorsunuz. Seninle başlayalım mı? Ben evet dedim. Senin ne seçtiğini daha söylemedim. Evet dedim. Bu sefer tuttum. Budur be. Paraya olan bakış açım çok değişti. Burada daha rahat yaşamak, zamanın hızlı geçmesini sağlamak için para harcamaya razıyım. Kim bilir buradaki hayatımızı rahatlatabilecek şeyleri kaçırırsak yarışmanın sonunu göremeyiz belki de. Az para hiç paradan iyidir. Benim felsefem bu. Günaydın. Günaydın. Günde spor alanını 1 saat kullanabilecek olmalarının 100 gün dayanmalarını sağlayacağını düşünmeleri inanılmazdı. Vay be, işte özgürlük bu. Kesinlikle 50.000'e değdi. 50.000 yerini buldu. Sonraki günlerde avlunun sunduğu tüm imkanlardan sonuna kadar yararlandılar. Buradan çıktığımızda vahşi tiplere döneceğiz. Şimdilik avlu yarışma sonuna kadar birbirlerine katlanabilmelerini sağlıyor gibi. Ama yarışmanın bazı yönleriyle başa çıkma konusunda pek başarılı olamadılar. Çünkü burayı gerçek bir hapishane gibi inşa ettim. Ve herkes bilir ki hapishane yemekleri kötüdür. Bu müdür Jimmy'nin köfte dediği şey. Üzerine sos dökülmüş, muhtemelen dondurulmuş hazır hamburger köftesi. Bu yemek tam bir felaket. Hapse attıklarımın bunu yediğini bilmiyordum. Ne kadar dayanabilirim hiç bilmiyorum. Bu yaşadığımı en kötü düşmanımın yaşamasını bile istemem. Ve bu yüzden 20. günde mükemmel bir teklifle gittim. 20. gün teklifime hazır mısınız? Evet. Evet. Hadi. İkinizden birinin ikiniz adına bir karar vermesi gerekecek. Peki hanginiz ikinizin de kabullenmek zorunda olacağı bir kararı almak ister? Tamam, bence sen karar ver. Peki. Gerçekten mi? Ona güveniyor musun? Tabii ki. Evet, hep Niye konuşuyoruz. güvenmeyeyim ki? Evet. Sorun yok. Mutfak açıldı. Buyurun. Vay be. Burada mutfak mı var? Bu mutfakta burada geçireceğiniz günler boyunca lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmanız için gereken bütün malzemeler ve ekipman var. İsterseniz sevmediğiniz hapishane yemeklerini yemeye devam edersiniz ya da bu mutfağı alıp her gün kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeğinde istediğinizi yiyebilirsiniz. Ama avlu hakkınız artık olmayacak. Teklifi biliyor musun? Avlu yerine mutfak teklif edecek. Ben olsam kesinlikle yemeği seçerdim. Gün boyu yemek yapar, farklı şeyler denerdik. Et var mı? O da sorulur mu Lenny? Şuna bir baksana. Burada köfte var, sosis, aklına ne gelirse var. Tamam. Ama mesele şu, sadece kendin için karar vermiyorsun. Sence o ne ister? Ne yapmamı isterdi bilmiyorum ki. Tamam, düşünmen için 1 dakika vereyim. Ian, o da arkadaşına avluyu tam donanımlı bir mutfakla takas edebileceği bir teklif yaptım. Ne seçtiğini biliyorum, avluyu seçmiştir. Teklifimi düşünmedi bile, evet. Hayır, her gün yemeklerden şikayet ediyorsunuz. Kesin kabul ederler demiştim. Aslında beklediğimden kolay oldu. 30. günde bu iş bu kadar kolay olmayacak. Oo. Pekala. Görüşürüz müdür Jimmy. Görüşürüz. Bu avludan öyle kolayca vazgeçmem. Cennette yeni bir gün. Hücre arkadaşımla mutfak teklifini reddetmemizin üzerinden tam 24 saat geçti. Kararımızdan hiç pişman değiliz. Sen pişman mısın? Hiç. Bütün gün kapalı kalmamak çok güzel. Eşim bunu duyunca inanamayacak. O basket sahasını seçtiğine inanamıyorum diyecek. Avluyu seçtiğime asla inanmayacaktır. Etapın sonucundan her ikisi de memnun görünse de mahkumlarımız hapishane dışında neleri kaçırdıklarını düşünmeye başladılar. Kendime hatırlatmam gereken şey buraya gelmekteki amacım. Ailem için o parayı kazandırmak benim tek hedefim. Eşim var, harika bir ailem var. Artık geri adım da atamam çünkü ailemdeki herkes bana güveniyor. Eşin ve çocukların olması ne güzel. 1 yılım ailemden uzak geçti. Yani 1 yıl içinde babamı bir kez 2 gün görebildim. bir kez mi? Kardeşimle annemi 1 yıl boyunca görmedim. Gerçekten mi? Aynen öyle. Günde 1 saat avlu hakkı olunca Avlu saatini iple çekiyorum. sıkılmaya başladılar ve yeni bir etap gelene kadar oyunlar uydurdular. Ketçap yakan top. Toz ol bakalım aynasız.
Sağlık ekibi gönderin. Bandaj yapın. Memur bey, ölecek miyim? Nefes alamıyorum. Mahkumlarımız tam tamına 30 gündür burada yaşıyor. Bakalım nasıllar? Ne haber millet? Merhaba müdür Jimmy. Baylar bir ayı devirdiniz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hadi içeri geçelim. Hapishanede yepyeni bir alanın kilidini şimdi hep birlikte açacağız. Kütüphanenin kapısını açalım. Bu şaka filan. Kütüphane açıldı. Ah, sen ciddi misin? Ciddiyim. Ve kütüphanede yüzlerce kitap var. Dergi bile var. Dur bekle. Bir şartımız var. Kütüphane erişimi tamamen ücretsiz olacak ama bir kişi kullanabilecek. Of. Önümüzdeki 70 gün boyunca Şaka mı bu ya? ikinizden biri burada günde 1 saat kitap okuyabilecek ve diğeri giremeyecek. Her gün 1 saat mi? Kitapları dışarı çıkartmak yasak mı? Aynen, kitapları dışarı çıkartmak yasak. Peki içinde başka neler var? Tamam, bir bakalım. İçeride bir sürü kitap var. İncil bile var. Şuna bakın. Bu süreci atlatmamı sağlayacak olan şey bu. Bana gereken tek kitap bu. Bilgisayar ne için peki? O aldığını yerine koy. Kitap çalmak da ona yakışır zaten. Bununla Tetris ve mayın tarlası oynanıyor. Burada başka kitaplar da var. Of, çok zor bir Bu karar. saygısızlık. Evet, şimdilik sizi dışarı alıyorum ve karar için birkaç saat veriyorum. Şimdi bol şans. Hiç Sağ ol memnun Jimmy. değilim. Okumayı çok mu seviyorsunuz? Evet. Hiç hapse girdin mi? Hayır, girmedim. Burada çürüyüp gidiyoruz. Tamam, 2 saat sonra cevap için geleceğim. Mr. Beast'in hapishanesinde hep birimiz sürünüyoruz zaten. Her konuda olduğu gibi bunu da konuşarak çözeceğiz. Umarım Ian'ı kündeye getirmemiz gerekmez. Ben çıktıktan sonra Ian'la Lenny birbirinden uzak durdu. Bu çok kötü. Teklifimi düşünüp durdular. O kadar yakın ki. Başka bir şey istemiyorum. Sadece tek bir kitap. Birlikte bir karara varmalıyız. Öylece oturamayız. Bu kütüphane teklifi resmen bizi birbirimize düşürmek içindi. Aklından ne geçiyor? Senin kafan daha felsefi. Bence başka çaremiz yok. Kabul etmeliyiz. Çünkü bedava. Kaçırmak enayilik olur. Tek sorun şu. Kim olacak? Şu anda basket atıyorum ve bu konuda verdiğimiz karardan hala çok memnunum. Yani topu sana atıyorum çünkü geçen sefer sen bana atmıştın. Affedersin. Beni öldüreceksin herhalde. Kütüphane kararını Ian'a bırakmak adil görünüyordu ama Lenny'nin kafasını kurcalayan bir şey vardı. İncil yanımda olmalı. Açıkça söyle. Neden kütüphaneyi benden çok hak ettiğini düşünüyorsun? 100 gün dayanabilmem için ihtiyacım olan şeyler var. Senin bu yüzden çekip gitme ihtimalin... Bilmiyorum. Sen kütüphaneyi neden hak ettiğini düşünüyorsun? Bu 70 günü atlatmamı sağlayacak tek şey İncil. Sırf keyif için değil. Yani dindar olmamam bir sorun mu? Yok artık, öyle demedim. Bana soracak olursan boşu boşuna ve durup dururken tavrını O değiştirdin. zaman kitap falan yok. Öyle olması gerekiyorsa tamamdır. Peki. Tamam neyse kanka. Ama bu kafamı kurcalıyor işte. Açıkçası bu iş saçma bir hal aldı. Keşke seni oyalayacak bir kitap olsaydı. Bence artık müdürü çağırabiliriz beyler. Görünüşe göre polisle suçlumuz başladıkları yere dönmüşlerdi. Ama zaten süreleri de dolmuştu. Tamam, kararınızı duymaya geldim. Bakalım sen mi yoksa sen mi önümüzdeki 70 gün boyunca her gün kütüphaneyi kullanacaksın? Jimmy, durum şu ki... Kütüphane hakkını ben kullanacağım. Sen mi? Evet. Ona mı verdin? Biraz endişelenmiştim. Son birkaç saat çok zordu. Neden hakkı ona verdin? Mesela avlu konusunda. Evet dedim. Ian hiç düşünmeden evet dedi ve 25.000 dolar kaybetmeyi göze aldı. İstediği tek şey buydu. Bu iyiliği yapmalıydım ona. Şanslısın. İyi bir adam ve iyi bir polis. Bir polisten bunu beklemezdim. Yanılmışım. Bence buna gerek yoktu. Adam sana kütüphane verdi. Kütüphane açıldı. Ian yeni kütüphane hakkını henüz ilk kez kullanıyordu ve hemen Lenny'nin eksik kalmaması için harekete geçti. Sanırım aradığı şey buydu. Lenny için İncil'in ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden içinden alıntılar yazıp paylaşacağım. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Sayende katlanabileceğim. Benim aracılığımla atlatacaksın. Paylaşmayı seven bir koğuş arkadaşı olduğunun kanıtı. Ama hemen bir sonraki günde Ian sınırları zorlamaya başlamıştı bile. Buraya asarız diye birkaç resim buldum. Kitapları dışarı çıkartmak yasak dediler. Ben de sayfa kaçırıyorum. Vay be, çok iyiymiş. Sonraki günlerde tek eğlenen kişi Ian değildi. Sanat eserlerimiz var. Ve hapishanenin havası değişmeye başladı. Burası bayağı güzelleşiyor. Ve kameralar her daim üzerindeyken bile Ian'ın suçlu tarafı sonunda ortaya çıktı. Lenny'yi orada İncil'siz, kitapsız yapacak hiçbir şey yokken bırakıp kendim içeride keyif süremezdim tabii. Ne güzel bir şey bu. Burada bana gereken tek şey bu. Yakalanmayacakmış gibi devam ettiler. Tadını çıkarıyorum. Yeni adım kaçakçı Vic. Kaçakçı mahkum.
Dört bir yana kitapları sakladım. Banyoya da sakladım. Şuna bakın. Burada da var. Olabildiğince çok kitap toplayacağız ve dört bir yana gizleyeceğiz. Ve 40. gün geldi. Ne haber beyler? Bir sürprizimiz var ama sizi tek tek alacağız. Kimin ilk gireceğine siz karar verin. Taş, kağıt, makas. O yendi. Git hadi. Mağaza açıldı. Kendi dükkanımızı açtık. Birkaç karar vermen gerekecek. Mahkumlarımızın konuşmalarını tek tek dinledik ve bu mağazayı onların istedikleri eşyalarla doldurduk. İçinde ne olduğu tamamen sürpriz olan bu gizem kutusundan dışarıda sadece $1 alınabilecek bu topa kadar her şey var ama bu hapishanede Buradaki her şeyin fiyatı aynı. $10.000. Bir topa $10.000 mı? tabii ki sadece yarışmanın ödülü olan parayı harcamalarına izin verildi. Hemen mi karar vereceğim? Evet. O zaman ben şunu alayım. Gizemli kutuyu aldım. $10.000. Sizinle iş yapmak zevkti. Lenny gizemli kutusuyla yetinse de Ian'ın para harcama huyu yeniden ortaya çıktı. Ha, vay be. Gerçekten güzelmiş. Eğer fazla harcarsam Lenny bana çok kızacak. Birazcık gerginim. Bu kesinlikle günün ilk alışverişi olacak. En azından karşılığında ne aldığını biliyor. Ben kutunun içeriğini bilmiyorum. 10.000'e gayet iyi bir paket. Çok harcama sakın Ian. Melatonin ve tıraş makinesi lütfen. Burada çok eğleneceğiz kanka. Kaç para harcadın? 30.000 ama Feastables'ta var. Ve işin aslı gerçekten çok mutluyum. Tıraş makinesi aldım. Sana da uyku maskesi. Benim gerçekten ihtiyacım olsaydı ben de 10.000 verir alırdım biliyorsun. Bak ben zaten çok para harcadığım için hapse girdim yani. Dayanamadım işte. Her yerde dolar işareti vardı. Gizem kutusuna bir baksak mı? $20.000. Vay canına. Hadi be, Vay adam Peki. para basıyor. Tamam. İnanılmaz. Elimizde başka bir şeye para harcamamıza gerek kalmayacak kadar oyalanacak şey var. İstedikleri bazı şeylere kavuştukları için zamanı daha kolay geçiriyorlardı. Oh. $10.000 kalemleriyle resim yaptılar. Duvar için yaptığım ilk renkli çizimlerim. Ve Feastables dünyanın en iyi çikolatası. Yemeğe can atıyorum. Gerçekten efsaneymiş be. Yeni favorim. Unutmayın ki Feastables dünyanın en lezzetli çikolatası ve fındık ezmeli kaplarımız da yeni çıktı. Feastables fıstık ezmeli kaplarımızda olduğu gibi normalde kaplarda fıstık ezmesi olur ama prototipleri denerken içine fındık kreması dolgusu koydum ve muhteşem oldu. Bu yüzden ürünü çıkardık ve yorumlar efsaneydi. Satış noktalarımız ekranda, kesin deneyin. Sonra $10.000 kağıtla kağıt uşak yaptılar. Biri şu adamı alsın hemen. Sıkıntı seviyem. Sana hiperaktivite tanısı kondu mu? Ve Lenny Ian'a aşırı pahalı bir saç tıraşı yaptı. Artık gardiyanlar benden korkacak. Ve nihayet Lenny Ian'ın aldıklarını takdir etti. Açık konuşayım. Bu kulak tıkaçlarıyla melatonin tam lazım olduğunda devreye girdi. İyi dinlenmemi sağlıyor. Sağ ol. Rica ederim kanka. Ama yine de mağazada satılmayan tek bir şeyi istiyorlardı. Yarın 50. gün, etap günü. Umarım aile ya da telefon görüşmesidir. En zor kısım ailemden uzak olmak. Telefon için para verir miydin? Evet tabii ki para verirdim. 50. gün için mükemmel bir teklifim var. Baylar! 50. gün geldi. Teklifi açıklamadan önce size birkaç görüntü izleteceğim. Eyvah. Hadi bakalım. Burada seni pantolonuna kitap saklarken görüyoruz. Sonunda o kadar abarttın ve o kadar umursamaz oldun ki kitapları dışarı fırlatmaya başladın. Ve en sonunda kitapları eline alıp doğruca dışarı çıktın. 50. gün büyük bir dönüm noktası. Aileleriniz dışarıda. Hapishane otobüsünde sizi bekliyor. Aslında bugünü ikinizin ailesini de ücretsiz getirerek kutlayacaktık. Ama kuralları çiğnediğiniz için ikiniz birden değil artık sadece biriniz ailesini görebilecek. Of. Ve bu 100 gün sona erene kadar ailelerinizi görebileceğiniz tek zaman dilimi oluyor. Müdür pislik yapıyor. Ben ailemi görme konusunda hep çok istikrarlı oldum. Peki kimi seçiyorsunuz? Bugün Lenny ailesini görecek. Gerçekten mi? Sağ ol. Nasıl hissediyorsun? Ben ona iyilik yaptım. Şimdi de o bana bir iyilik yapıyor bence. O zaman kütüphane hakkını ben alıyorum. Ve bir bakıma ceza almamızın sebebi de o. Ya. Herife bak şu an polisle işbirliği yapıyor. Şaka gibi. Tüm eşyaları toplayın Ciddi hemen. misin? Ve bir sürpriz daha var. Ailenle istediğin kadar görüşebilirsin ama sen dönene kadar o hücreden çıkamazsın. Tamam. Vay be çok fena. Chandler, Ian'ı hücreye götür. Mutluyum ama aynı zamanda kendimi kötü hissediyorum. Sen de kitap kaçırma o zaman. Kitap kaçırmaya devam edeceğim müdür. Tam bir suçlu gibi. Kapat kapıyı. Takıl sen. Of çok fenasınız. Girin içeri. Lenny de sizi bekliyor. Merhaba baba. Lenny! Merhaba baba.
canına. Baba. İnanılmaz tatlı. Bakın babanız burada. Seni çok özledim canım. Oo canım. Hey, babanı üniforma yerine turuncu bir tulumla görmek nasıl bir his? Evet, normalde Çok hiç giymez. Ailen burada istediğin kadar kalabilir. Ama unutma, partnerin onlar gidene kadar hücrede kalıyor. Size iyi eğlenceler. Sağ olun. Gel bakalım. Babanı özledin mi canım? Babanı özledin mi? Ailem yanımda olduğu için çok mutluyum. İstediğim kadar burada kalabileceklermiş. Bu kesinlikle bana da büyük moral kaynağı olacak. Ve 100. güne kadar devam etmemi sağlayacak. Sadece burada olanların değil, herkesin benimle gurur duymasını istiyorum. Sana güveniyoruz. Merak etme. Lenny ailesinin dışarıda keyif yaparken duyuyorum ama ben kilit altındayım. Köpek gibi. Burada geçirdiğim her dakika, hücrede oturduğum için daha fazla sinirleniyorum. Stres sonrası travma gibi. Berbat. Ian'ın düşünmek için biraz zamanı oldu. Ama saatler geçtikçe Lenny'nin ailesiyle vakit geçirmesi Ian'ı gitgide daha da sinir etti. Ian, süren doldu. Bak ne diyeceğim, hücredeyken sana bir lakap buldum. Öyle mi? Neymiş? Sen gammaz Lenny'sin. Bir bakıma ceza almamızın sebebi de o. Kitaplarımın yerini ihbar ettin kanka. Şuna baksana. Hepsini almışlar. Bu ne dersem o tavırları ne öyle? Biraz sinirliyim. İçeride kilitliydim. Sense keyfine bakıyordun. Ben ne yaptım? Hiçbir şey kanka. Kendin kabul ettin. Bu şikayet neden? Kütüphaneden kitap çıkartma fikrini benim üstüme yıktın ama. Her şeyi çekiyorlar. Ama yine de birlik olabilirdik bence. Sen beni sattın. Hayır, seni satmadım ben. Yatağın altını bilmiyorlardı. Kanka, kamera görüntüleri var. Ama Ne ben tek başıma saçmalıyorsun? hücredeydim. Adamların kamera Yatağın görüntüleri altına var. bakmamışlardı kanka. Beni dinleyecek misin yoksa kendi hislerini mi anlatacaksın? Takım için en büyük cezayı Evet, sen ben böyle aldım. diyorsun zaten. Ben de şunu söylüyorum. Lafına dikkat et. Tek diyeceğim bu. Tamam. Yani Sen kendi kararını verirsin. Ben de benimkini. Ne olacaksa olur değil tamam, mi? ne olacaksa olsun. Beni gammazladın. Ian bugün biraz daha moralsiz gibi görünüyor. Ben ailemi gördüm, o görmedi. Bu da sonuç olarak ortamı biraz değiştirdi. Satranç oynamak istemedi. Basketbol oynamak istemedi. Lenny ile aramızdaki konuşmalar azaldı. Onun kendi rutini var, benim de kendi rutinim. Durum bundan ibaret. Aradaki mesafeye rağmen Lenny arkadaşını düşünmeden edemedi. İyi misin? Moralim bozuk. Ne oldu? Artık eve gitmek istiyorum. Yeter ya. Yarışmanın daha yarısında olmamıza rağmen Ian artık bırakmaya hazırdı. Of. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Tek istediğim eve gitmek. Yıldım artık. Lenny'nin arkadaşıyla arasını düzeltmenin bir yolunu bulması gerekecek. Çünkü istedikleri an ayrılabilirler ancak Ian eve giderse ikisi de kaybeder. Baylar! Günaydın Jimmy. Günaydın. İkiniz için de iyi bir haberim var. 60. gün teklifimiz. Bu sizi tekrar bir araya getirecek bir şey. Hey Chandler! Gönder gelsin. Geliyor. Aa, Televizyon. şuna bakın. Biliyorum eski bir televizyon ama hapiste olduğunuz için bununla yetinmeniz gerekecek. Önümüzdeki 40 gün boyunca bu filmleri izleyebilirsiniz. 50'lerde mi doğdunuz? Bu filmlerde ne? Film izlemek istemiyor musunuz? Masa oyunlarda dahil mi? Elbette. Hepsini her gün 1 saat kullanabilirsiniz. Karşılığında sizden sadece $30.000 alacağız. Bence bu adam kafayı yemiş. Bilmiyorum, cazip bence. Tamam. Günde 1 saat mi? Günde 1 saat. 40 saatlik eğlence var. Jimmy, 1 saatte bir film bitmez bile. Sadece 1 saatini izlersiniz. Televizyonu götürürüz. Ertesi günde diğer 1 saati izlersiniz. Film seçkisi pek bana göre değil. Bu çok kötü bir teklif. Asla olmaz. Hayır mı? Hayır. Hey, canınız sıkılıyor sanmıştım. Sorun değil. Chandler televizyonu çıkaralım. Of ya dostum. Hey, dur bir Chandler. Üstünü ara. Hiçbir şey yapmadım. Üstünü arayın. Şaka gibi. Konunun içinde Kuralları mi? çiğnediğinden beri kendini acındırıp duruyor. Hey, başka bir şey çalmadan çıkarın şunu buradan. Güle güle televizyon, güle güle video, güle güle Titanic. Ian tekliflerden pek memnun kalmamıştı. Larry de bu yüzden Ian'ın gideceğinden korkmaya başladı. Her 10 günde bir darbe yiyorum gibi hissediyorum. Aile yok. Telefon görüşmesi bile yok. Açıkçası berbat durumdayım. Kesinlikle daha çabuk parlayan biri olduğumu düşünüyorum. Biraz sinir bozucu oluyor. Herif hep şikayet edecek bir şey buluyor. İkinci kez üstümden kamyon geçmiş gibi oldum. Artık burada kalmak istemiyorum. Bırakmasından ciddi korkuyorum. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum diyor. Tek düşüneceğim şey o kazık olacak. Son etapta bana kazık attı. Kazık yedim, kazık yedim, kazık yedim. Keşke artık birazcık sussa. 80. gün için çok büyük bir teklifi planladığım için aralarındaki anlaşmazlığı kendi başlarına çözsünler diye 70. günde onlara hiçbir şey vermedim.
Böylesine bir şeyin içindeyken işin tam göbeğinde olmak zor. Son haftalar çok moral bozucuydu. Tek yapabildiğin okumak, spor yapmak ve satranç oynamak. Zihinsel olarak yıpratıcı. Eve gitmek istiyorum. Yine o günlerden biri. Ian yine eve gitmek istediğini söyledi durdu. İşim biraz zor olacak. Onu ikna etmeliyim. Yarışmacılardan herhangi biri istediği zaman ayrılabildiği için Lenny sürekli olarak Ian'ın erkenden gidip ikisinin de uğruna çalıştıkları parayı kaybedeceğinden endişeleniyordu. Saat kaç? Kendine bir saat almanın vakti geldi. Satranç oynar mısın diyecektim ama yerime gidip oturayım bari. Onun adı Leonard. Namı değer gammaz mahkum. Kendi kendine ihbar ettin. Kendi şakasına gülüyor. Bakın gammaz mahkum geldi. Gerçek mahkum sensin, ben değil. Ian'ın bazı şeyleri kolay kolay unutmayacağı çok belliydi. Burada yalnızca bir kez ziyaret hakkı vardı ve onu da sadece Lenny kullandı. Yarışmada kalmak isteyen Lenny sona ulaşmak istiyorsa Ian'ın moralini düzeltmesi gerektiğini biliyor. Hayat güzel. Hayır, beni daha beter yapıyor. Ama işler daha da kötüleşti. Buradan erken çıkmama engel olabilecek hiçbir şey yok. Ian'la burada olup sürekli olumsuzluk yayması cidden çok sinirimi bozuyor. Bana daha az para teklif ederse kabul edeceğim. Gitmek için Evet, mi? gideceğim buradan. Sona sadece 20 gün kala başarısız olacak gibi görünüyorlardı. Bu yüzden aklıma bir fikir geldi. Bir sonraki teklifim dostluklarını yeniden alevlendirecek bir fırsat olabilirdi. Ya da bu videoyu tamamen bitirecek son hamle olacaktı. Eyvah. Bu da ne böyle? Nasıl ya? Evet millet, karşınızda 900 kiloluk bir kaya var. Kayada içinde tam tamına 100.000 doların olduğu kutunun anahtarı bulunuyor. Eğer bu parayı istiyorsanız kayayı parçalayıp o anahtarı almak için önümüzdeki 10 gün boyunca günde 1 saatiniz olacak. Bu riski kabul ederek hemen bana 50.000 dolar veriyorsunuz. Eğer tamamlarsanız 100.000 dolar sizin oluyor. Bu işin altından hakkıyla kalkabilmek için birlikte çalışmak zorundasınız. Karar vermek için size biraz zaman vereyim. Sağlam uğraşmamız gerek. Ian çalışmayı sevmediğini biliyorum ama elini taşın altına koymalısın. İkimiz de vurabilecek miyiz peki? Dostum hallederiz. Sakin ol. Tamam işte. Halledeceğiz. Hiç sanmıyorum Lenny. Bu resmen yol soygunu gibi. Şimdi bakalım bu etap için yeterli olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hallederiz. Bizde bu iş. Öyle mi? Kesinlikle. Tamamdır, bunu siz istediniz. Çocuklar 50.000 doları götürün. Sakin olun ama yakında geri alacağız. Gitti bile. Dikkatli olun. Mahkumlar, ilk saatiniz başlıyor. İlk 1 saat boyunca kayaya hiç durmadan balyoz salladılar. Çok zor. Sanırım 50.000'i kaybettik. Burayı sevmedim. Bu kayayı delmek için 9 saatimiz var. Ama pek ilerleme olmasa da ertesi gün avluya çıkar çıkmaz hemen işe koyuldular. Acelemiz var, oyalanacak vakit yok. Her dakika önemli. İşte orada. Ve kaya parçalama olayının daha 2. saatindeyken Ian hemen moralci rolüne kendini alıştırmıştı. Hadi Lenny. Tamam. İşte böyle. İşte böyle Lenny. Tüm gücünle indir balyozu Lenny. Ve Ian 4. gün boyunca Lenny'yi kenardan izledi. Lenny. Of be, berbat bir gün oldu. Enerjim bitti resmen. Evet, ben de tükendim. Takım olmamız gerek. Bence Ian Lenny'nin hüsrana uğradığını fark etti. Çünkü ertesi sabah düşünce tarzında büyük bir değişim yaşadı. İşte bu. Aferin sana. Ve Lenny yorulunca Ian devreye girdi. Anahtarı almak için biraz da ben vurayım. Artık kayaya karşı bir takım vardı. Adam çok iyi çalışıyor. Çok sağlam bir parça kırıldı. Büyük ilerleme kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi koca çatlaklar oluştu. İşte bu, aynen öyle. Çatlıyor. Artık umut var beyler. Bizimkiler kaya parçalama işiyle oyalanırken ben de MrBeast Labs'in yepyeni hibrit serisinden söz edeyim. Bu deney tüpleri yeni çıktı. İçlerindeki rastgele hibrit parçalarını eşleştirerek kendi MrBeast Lab deneyini yapabilirsin. Bana kaya katili derler. Ve bunları daha da havalı hale getirmek için bir çizgi dizi çektik. Yani hibritlerle oluşturduğun karakterleri Ekim'de dizide izleyeceksin. 18 dakika Çok var. yaklaştık ama. Hibrit oyuncak satılan her yerde var. Eşsiz parçaları topla ve sadece sana özel kendi canavarını tasarla. Pentar alsınlar mı? Bakalım kayayı kıracaklar mı? Ve her ne kadar ekip olarak çalışsalar da günde 1 saatten 10 gün oldukça sıkışık bir takvim demek. Mahkumlar, 6. saatiniz doldu. Bugünlük kaya 1, mahkumlar 0. İlerleme kaydedemedik. Hiç ilerleme yok. O anahtarı alıp bize 100.000 dolar kazandıracak bir şeye ihtiyacımız var. Her yeni günde yüzlerce kez vurdular ama kaya bana mısın demedi. Çok çalıştık. Ciddi ilerleme yok. Bilmiyorum, başaramayabiliriz. 50.000'i kaybedersek bırakırım.
Ian gücünün yetmeyeceğini anladı. Lazım olan şey bilgiydi. Cevap burada olmalı. Kayalarla ilgili bir kitap. Görevimizle ilgili olan sayfaları koparıp aldım. Kaldıraç kullanmak gerekiyor yazıyor. Sence buraya sığar mı? Evet Şu be. tarafa itsene. Ben de üstüne ağırlık koyarım. Kımıldamıyor ki. Ama yine de kayada bir delik bile açamadılar. Tam eziyet. Senden bıktım Kaya. Yeter ama. Kaya ağır olduğu için kaldıramıyorlar. 2 gün kala Ian cevabı bulmak için kitabına geri döndü. Burada başka bir resim daha bulmayı başardım. Kayadaki zayıf noktaya keskiyle vurmamız gerekiyormuş. İşte zayıf nokta bu bence. Açılıyor işte. Şuna baksana. Lenny, kocaman kaya ikiye ayrılıyor. Evet. Bugün cidden $100.000 kazanabiliriz. Hiç hareket etmiyor. Mahkumlar, 9. saatiniz doldu. Dostum çok iyi gidiyorduk ama süre bitti. Neredeyse kırdık sayılır. İş son güne kaldı. Ne sağlam bir kayaymış bu. Aynen öyle. Beklediğimden çok daha zor çıktı. Bana kalırsa şu anda şansımız yarı yarıya. Artık hazırım. Mahkumlar, havalandırma vakti. Hazırlanın. Kaya katletme zamanı. Bu kaya paramparça olacak hanımlar beyler. Son saatiniz şimdi başlıyor. Devam et. Yanındayım. Biraz daha Yanındayım. derine inmemiz Tamam. gerekiyor. Çok kalın bir kaya bu. Çıkaralım şunu artık. Şuna bir bak. Anahtarı bulduk mu? Hadi artık. Evet. Anahtar burada olmalı. 30 dakikanız kaldı. Hadi biraz hızlanalım. $100.000 aramızdaki yegane şey bu kaya. 15 dakikanız kaldı. 10 dakikanız kaldı. Evet. İnanmıyorum, anahtar çıktı. Evet. İşte bu. Tam $100.000 işte burada. Gel buraya. Budur. Evet. $100.000 ödül resmen sizin. İşte budur. Alalım parayı. İşte bu be. 100.000 dostum. Polis ve mahkum. Polis ve mahkum bebek sonsuza kadar. 90. gün etabını duymaya hazır mısınız bakalım millet? Evet. Evet. Size sunacağım şey aslında... hiçbir şey. Çünkü 99. gün için size aşırı fena bir şey planladık. Sonra görüşürüz. Vay be. 99. gün ne olacak? Bu video boyunca Ian hep o mahkum alışkanlıklarına sadık kaldı. Kitap çalarken zaman nasıl da geçiyor. Ama 99. günde ödül havuzundaki bütün parayı çalma fırsatı olacak. Bugün 91. gün. Ama en önemlisi bugün Ian'ın doğum günü. Koğuş arkadaşımdan güzel bir sürprizle uyandım. Ne iyi bir adam. 3. kez doğum günümü hapiste geçirdiğime inanamıyorum. Ama en azından iyi bir koğuş arkadaşım var. Ama 90 günü geride bırakmalarına rağmen son 10 günün 100 günlük cezalarının en zor kısmı olacağını tahmin etmiyordu tabii. Yavaş ilerliyoruz. Burada vakit geçirmek için yeni yollar arıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Kütüphaneye erişimin var değil mi? Kütüphaneyi komple boşaltsam yapacak işimiz olur. Bilgisayarı da çıkarırsan aşırı komik olur. Çok harika olurdu. Açıkçası onları suçlamıyorum. Çünkü burası ceza süresini uzatmayan tek hapishane. Yarın erken kalkıp alacağım. Bilgisayar operasyonu başlasın. Delisin sen. Dükkanı açtık. İşte böyle. Aferin sana. Artık işimiz var koçum. Yapacak yeni bir işimiz oldu. Normalde hırsızlık yaptıkları için ceza verirdim ama 99. gün yaklaştığı için biraz beklemek istedim. Bugün bunu sandalye olarak içeri koyalım. Bilgisayarın önüne koyabiliriz. Evet, bu güzel olur. Buyur. Müdür Jimmy, bu hafta senden intikam almak için her şeyi yapıyoruz. Kardeş gibi böyle yan yana oturabiliriz. Selam kanka. Bu video boyunca bir polisle bir mahkumu birbirine yaklaştıran o şeyin hırsızlık olmasının şairane bir yanı var bence. Lenny'nin biraz da olsa karanlık tarafa geçtiğini görmek güzel. Bu sefer kuralları çiğnemem için o da beni teşvik ediyor. Bugün avlu süremizi uzatıyoruz. Süre doldu. Lütfen içeri girin. Aha! Mahkumlar bir kez daha kazandı. Tam bir baş belası. Evet, buna alıştım. Artık gayet rahatımdı. Bir polis olarak bu deneyimi yaşadığım için mutluyum. Parmaklıkların diğer tarafında olmanın ne demek olduğunu gayet iyi anladım. Hiç pişman değilim. Ama bu 99 gün boyunca kurdukları üst bağı en üst seviyede test edeceğimi iki mahkum da bilmiyordu.
Baylar. Vay vay vay. 99 gün önce tanışmıyordunuz. Buradan çıkınca arkadaş kalacak mısınız? Ha evet. Kesinlikle yakınız. Bakalım son etap bu tuhaf durumu değiştirecek. Yine başlıyoruz işte. Bütün bu video boyunca tamamen farklı geçmişlerden gelen iki insanın nasıl anlaştığını gördük. Pek çok iniş çıkış yaşadınız ve her şey işte bu son güne bağlı. Vay be. Ve bu yüzden önümüzdeki 24 saat boyunca ikinizi de iki ayrı tecrit hücresine yerleştiriyorum. Müdür Jimmy, 2 ayrı hücre mi? Ama bu sefer bir fark var. Çünkü hücrelerinizin her birinde bir buton var. 24 saat dolmadan ikinizden biri o butona basarsa hücreden hemen çıkıp $480.000 ödül havuzunun tamamını alabilir. Böylece diğer mahkumun parasını da çalmış olur. Bakalım böyle bir karar verecek misiniz? Bu çok pis ya. Bence basmazsın ama kendine şunu sorman gerek. O basar mı? Tıpkı kitapları, filmleri çaldığı gibi. Eğer basarsa ondan önce sen mi basmalısın? Aile ziyareti sırasında hücre cezası yüzünden çok ağlamıştı. Orası doğru tabii. Ve şey diyordu. Üstüne para verseniz de bir daha o hücreye girmem. Şimdi buradan çıkman için $480.000 veriyorum. Biliyorum, o yüzden çok cazip bir teklif. Tahmin ediyorum. Bence basar. Sence Bence basar mı? basabilir. Ben olsam ondan önce basar. Tamam. Bir isteğin? Özgürlük. Tabii düğmeye basman yok. Tamam 24 saat şimdi başladı. Ve son bir şey daha. Diğer mahkumun gidip gitmediğini zamanlayıcı sona erene kadar öğrenmeniz mümkün olmayacak. Of ya. Çok kötü. $480.000 kazandıracak kırmızı bir düğmeyi bir suçluya emanet etmek ne kadar akıllıcaydı emin değilim. Yani dolandırıcılıktan hapse girmiş birine bu biraz cazip gelebilir değil mi? Ian'ın dayanamayacağından endişeliyim. Bu parayı ona emanet edebilir miyim? Hiç bilmiyorum. Videoda o kadar çok şey yaşadılar ki birbirlerini satmazlar gibi geliyor. Ama bana kalırsa tecritte uzun süre yalnız kalmak insanın bakış açısını biraz değiştirebilir sanki. Bence biri basıyor. Bu benim ilk tecrit deneyimim. Ian'ın ikincisi. Ve dar alanlardan hiç hoşlanmıyorum. Böyle küçük ve sıkışık yerlerde olmayı sevmiyorum. Bu hiç bana göre değil. Şunu unutmayın, istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Sadece o butona basmanız yeter. Açıkçası ben bu sayacı görmek istemiyorum. Çünkü baktıkça bile geriliyorum. O yüzden şu çöp poşetlerinden birini alıp saatin üstünü kapatacağım. Bari görmeyeyim. Ama o küplerin içinde oturdukça partnerinin payına düşen parayı da almak cazip gelmeye başladı. Eğer bu kırmızı düğmeye basarsam tüm tazminatımı tek hamlede ödeyebilirim. Hapisten çıktığımda $500.000 borcum vardı. Şu düğmeye bastığım anda geçmişteki her şeyi düzeltebilirim. $480.000 yapabileceğim pek çok şey var tabii. Çocuklarım için eğitim, kendim ve eşim için yeni bir araba, belki bir ev. Hepsi tek bir butonla. Butona basıp $480.000 alıp bütün borcumu kapatıp Lenny'i satmak mı? Belki olabilir. Ian parayı düşündükçe ödülü kendisinin hak ettiğine inandı. Açıkçası bu 100 günde Lenny'den çok daha kötü zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Özellikle de ailemle görüşme hakkım olmadığı için. Neden Lenny benden yarı yarıya az tecrit cezası çekiyor? Bu mantıklı değil. Eğer giderse çok üzülürüm. Ben de en az onun kadar emek verdim. 24 saate bile dayanamıyorsa o zaman hala eski mahkum kafasında demektir. Başka açıklaması yok. Yeterince kazık yedim zaten. Yeter artık. İyi geceler. Umarım bu bittiğinde Ian hala burada olur. 100. gün. Ve her şey son 24 saate bağlı. Tecritteki mahkumlar lütfen ortaya gelin. Tekrar ediyorum. Tecritte olan mahkum varsa lütfen ortaya gelin. Hapishanenin iki tarafını ayıran siyah perdeler kapalı. İkiniz de eğer buradaysanız ödül havuzunu eşit olarak bölüşeceksiniz ama sadece biri gelirse o zaman 100 günü boşuna hapiste geçirmiş olursunuz. 3 2 1 Açın perdeleri. İşte bu. Birbirlerini satmadılar demek. Adamsın. Al işte bu senin $240.000. Ama birazını düşürdü. Ve kutlama için ailelerinizi getirdik. Evet. Artık özgürsünüz baylar. Gel buraya. Seni seviyorum. Umarım bir daha asla hapse girmezsiniz. Bildirimleri açmayı unutma. Her cumartesi video yüklüyoruz. Ne kadar mutlu olduklarına baksanıza. Harikaydı. Ben bu videoyu sevdim.
Ve unutma, hala su takımı için bağış topluyoruz. Ortalama $1 bağış bir kişiye 1 yıl temiz su demek.